Cep telefonunuzdaki kameranın aslında bir uzay teknolojisi olduğunu söylesem ne yapardınız? Tek bir dokunmayla bir anı ölümsüzleştirmek ya da bir belgeyi kaydetmek için kullandığınız o küçücük kameranın içinde bir zamanlar uzay araçlarının daha hafif, daha küçük ve daha az enerjiyle görüntü alabilmesi için geliştirilen bir fikrin teknolojik torunu var. Evet, yanlış duymadınız. Bugün selfie çekerken kullandığımız telefon kameralarının kalbinde yer alan görüntü sensörü teknolojisi, NASA'nın laboratuvarlarında yapılan bir takım çalışmalara kadar uzanıyor. Bugünkü kameralar lenslerden yazılıma, görüntü işlemcilerinden yapay zeka destekli düzeltmelere kadar birçok farklı teknolojinin birleşimi. Ama kameranın küçülmesini, ucuzlamasını, az enerji tüketmesini ve milyarlarca telefonun içine girebilmesini sağlayan en kritik kırılmalardan biri uzayı daha verimli görüntüleme arayışından doğdu. Daha garibi şu, insanlık bu teknolojiyi önce uzayın derinliklerini görmek için geliştirdi. Ama o teknoloji küçüldü, ticarileşti, cebimize girdi ve en sonunda kamera gökyüzüne değil bize dönmeye başladı. Bugün o küçük göz sadece fotoğraf çekmiyor. Neyi kanıt saydığımızı, kendimizi nasıl gösterdiğimizi, başkalarını nasıl yargıladığımızı ve gerçekten gördüğümüz şeye ne kadar güvenebileceğimizi değiştiriyor. Peki nasıl oldu da uzayı görmek için geliştirilen bir fikir bugün cebimizdeki en sıradan teknolojiye dönüştü? Selfie çektiğimiz kamera neden NASA laboratuvarlarında çözülmeye çalışılan bir problemin sonucuyla bağlantılı ve daha önemlisi her şeyi bu kadar kolay kaydedebiliyorken gerçekten daha mı iyi görüyoruz yoksa sadece görmenin yerine kayıt almayı mı koyuyoruz? Hazırsanız cep telefonunuzun içindeki o küçük kameradan NASA laboratuvarlarına, eski görüntü sensörlerinden sosyal medya çağının kanıt krizine uzanan bu tuhaf hikayeyi birlikte keşfedeceğiz. Bugün bir fotoğraf çekmek bize neredeyse bedava gibi geliyor. Telefon cebimizde, kamera hazır, hafıza dolmadığı sürece istediğimiz kadar deneme yapabiliyoruz. Beğenmediğimiz kareyi siliyoruz, ışığı düzeltiyoruz, filtre ekliyoruz ve birkaç saniye sonra sonuç karşımızda. Ama aynı işi uzayda yapmak bambaşka bir mesele. Çünkü dünyada bozulan bir kamerayı tamir edebilirsiniz. Lensini temizlersiniz, kablosunu değiştirirsiniz, pili biterse şarja takarsınız. Uzayda ise kamera bozulursa bazen bütün görev kör kalır. Bir uzay aracının kamerası sadece görüntü alan sıradan bir parça değildir. O aracın gözüdür. Milyonlarca kilometre uzakta ilerleyen bir aracın ne gördüğünü, nereye baktığını ve bilimsel olarak ne topladığını o kamera belirler. Bu yüzden uzayda kullanılacak bir görüntüleme sistemi küçük olmalıdır, hafif olmalıdır, az enerji tüketmelidir ve zorlu koşullarda güvenilir şekilde çalışmalıdır. Çünkü uzaya gönderilen her gramın maliyeti vardır. Dünyada büyük bir kamera sorun olmayabilir ama uzayda fazladan ağırlık, fazladan enerji ve fazladan risk demektir. NASA'nın ve özellikle Jet Propulsion Laboratuvarı'nın çözmeye çalıştığı problem tam olarak buydu. Uzay araçları daha uzağa gidecek, daha fazla şey görecek ama üzerlerindeki sistemler daha hafif ve daha verimli olacaktı. Yani mühendislerden neredeyse imkansız gibi görünen bir şey isteniyordu. Görüntü kalitesi düşmeden kamerayı küçültmek, enerji ihtiyacını azaltmak ve güvenilirliği arttırmak. Buradaki mesele sadece daha iyi fotoğraf çekmek değildi. Uzay aracının görevini sürdürebilmesi için daha akıllı bir göz tasarlamaktı. Ama bir teknolojiyi küçültmek istiyorsanız sadece dış kabını küçültmeniz yetmez. Kameranın içindeki sensörü, okuma devrelerini, enerji ihtiyacını ve görüntünün elektronik bilgiye dönüşme biçimini de yeniden düşünmeniz gerekir. İşte uzayda görüntü almanın zorluğu burada eski sistemlerin sınırına çarpıyordu. Kamera küçük olmalıydı ama mevcut görüntüleme teknolojileri bunu her zaman kolaylaştırmıyordu. Peki bu eski sistemlerin problemi neydi? Uzaya kamera göndermek istiyorsanız önce kameranın en ağır yükünü anlamanız gerekiyordu. Eski görüntü sensörlerinin sınırlarını. Dijital görüntüleme tarihinde uzun süre en güçlü teknolojilerden biri CCD sensörlerdi. Bu sensörler kaliteli görüntü verebiliyor, bilimsel çalışmalarda ve profesyonel kameraların gelişiminde önemli bir rol oynuyordu. Yani CCD teknolojisini basitçe kötü bir teknoloji gibi anlatmak yanlış olur. Tam tersine, görüntüleme dünyasının uzun süre bel kemiği oldu. Ama bir teknoloji belirli dönemde büyük bir çözüm sunarken başka bir dönemin en büyük sınırına da dönüşebilir. Bu sensörlerin güçlü tarafı
gelen ışığı düzenli biçimde toplayıp okunabilir bir sinyale dönüştürebilmesiydi. Bu yüzden uzun süre bilimsel görüntülemede, astronomide ve profesyonel sistemlerde kendine sağlam bir yer buldu. Ancak konu uzay araçları ve minyatürleşme olduğunda tablo değişti. Daha karmaşık okuma devreleri, daha fazla enerji ihtiyacı ve küçültme konusundaki sınırlamalar kamerayı gerçekten hafif ve verimli hale getirmeyi zorlaştırıyordu. Yani CCD görüntüyü çözmüştü ama kamerayı küçültme problemini tam olarak çözmemişti. Buradaki kritik mesele şu: bir kamerayı uzaya göndermek istiyorsanız sadece iyi görüntü alması yetmez. O kameranın aynı zamanda az enerji harcaması, küçük bir alana sığması, karmaşık devrelere daha az bağımlı olması ve uzun görevlerde güvenilir çalışması gerekir. Dünyadaki profesyonel bir sistem için kabul edilebilir olan ağırlık, enerji tüketimi ya da devre karmaşıklığı uzayda ciddi bir yük haline gelebilir. Bu yüzden aranan şey mevcut sensörlerin biraz daha iyi versiyonu değil, kameranın iç mantığını değiştirecek daha temel bir çözümdü. İşte burada soru değişti. Mesele artık sadece daha kaliteli görüntü almak değildi. Mesele görüntüyü alan sistemi nasıl küçülteceğinizdi. Çünkü uzay aracı için ideal kamera güçlü, küçük, verimli ve mümkün olduğunca entegre olmak zorundaydı. Cevap kameranın dışını küçültmekte değil, kameranın beynini çipin içine sıkıştırmakta gizliydi. Ve bu fikir 1990'larda NASA JPL'de görüntü sensörleri tarihinin en önemli kırılmalarından birine kapı açacaktı. 1990'ların başında JPL'de çalışan Eric Fossum ve ekibi görüntü sensörlerine bambaşka bir açıdan bakmaya başladı. Amaç mevcut kameraları biraz daha küçültmek değildi. Kameranın çalışma mantığını daha entegre, daha verimli ve daha düşük enerjiyle çalışabilecek hale getirmekti. Bu yaklaşımın merkezinde CMOS aktif piksel sensör teknolojisi vardı. CMOS elektronik dünyasında zaten bilinen bir üretim teknolojisiydi. Ama görüntü sensörlerinde uzun süre yeterince güçlü görülmemişti. Çünkü erken dönem sensörler daha gürültülü ve daha düşük kaliteli kabul ediliyordu. LCD ile CMOS arasındaki temel farkı anlamak için kameranın ışığı nasıl okuduğuna bakmak gerekir. LCD sensörlerde piksellerin topladığı elektrik yükü sensörün içinde adeta sırayla taşınarak dışarıdaki okuma devrelerine ulaştırılır. Bu yöntem kaliteli görüntü üretebilir ama sistemin daha fazla enerji harcamasına, daha karmaşık elektronik yapılara ihtiyaç duymasına ve küçülme konusunda sınırlara çarpmasına neden olur. CMOS'ta ise her pikselin yanında sinyali okumaya yardım eden küçük elektronik yapılar bulunabilir. Yani görüntünün bilgisi sensörün içinde daha yerel ve daha entegre biçimde işlenmeye başlar. Bu da kameranın sadece daha küçük değil, aynı zamanda daha az enerji tüketen ve seri üretime daha uygun bir yapıya kavuşmasının önünü açar. Fossum ve ekibinin yaptığı kritik şey, herkesin ikinci sınıf gördüğü bu teknolojiye başka bir gözle bakmaktı. Her pikselin içine aktif bir elektronik yapı yerleştiren bu yaklaşım sayesinde sensör gelen ışığı daha verimli şekilde okuyabilecek hale geliyordu. Yani kamera sadece ışığı pasif biçimde toplayan bir yüzey olmaktan çıkıyor, her pikselinde küçük bir elektronik düzen taşıyan daha akıllı bir yapıya dönüşüyordu. Bu da kameranın daha küçük, daha az enerji tüketen ve daha ucuz üretilebilen bir sisteme dönüşmesi için büyük bir kapı açtı. Bu fikre kamera on a chip, yani çip üzerinde kamera denildi. Kulağa basit gelebilir ama aslında bu görüntü algılama ve bazı okuma işlevlerini tek bir çip etrafında toplama fikrinin güçlenmesi demekti. Uzay için çok anlamlıydı. Çünkü daha küçük, daha hafif ve daha verimli kamera anlamına geliyordu. Ama bu çözüm sadece uzay araçları için değil, geleceğin tüketici elektroniği için de mükemmel bir adaydı. Çünkü telefon üreticilerinin yıllar sonra ihtiyaç duyacağı şey de tam olarak buydu. Bu teknoloji daha sonra Fotobit gibi şirketler aracılığıyla ticarileşme yoluna girdi ve laboratuvar sınırlarından çıkıp dijital görüntüleme dünyasına yayılmaya başladı. Önce bilimsel kameralar, güvenlik sistemleri, web kameraları ve dijital fotoğraf makineleri derken asıl büyük dönüşüm cep telefonlarında yaşanacaktı. Çünkü uzay için geliştirilen bu küçük ve verimli göz, telefon endüstrisinin de aradığı parçaya dönüşmüştü. Peki NASA JPL'in çözmeye çalıştığı bu problem neden sadece uzayda kalmadı? Çünkü uzay için mükemmel olan şey telefonlar için de mükemmeldi.
Cep telefonlarının kamerayla birleşmesi teknoloji tarihinde sıradan bir donanım eklemesi gibi görünse de aslında büyük bir alışkanlık değişimiydi. İlk kameralı telefonları hatırlayın. Görüntüler bulanıktı, renkler zayıftı, gece çekimleri neredeyse işe yaramazdı. Ama buna rağmen insanlara büyülü gelmişti. Çünkü fotoğraf makinesi ilk kez özel bir cihaz olmaktan çıkıp her an yanımızda taşıdığımız bir parçaya dönüşüyordu. Eskiden fotoğraf çekmek için hazırlık yapmak gerekirdi. Artık kamera cebimizdeydi ve birkaç saniye içinde açılıyordu. Telefon kamerası da tıpkı uzay aracındaki kamera gibi küçük olmak zorundaydı. Az enerji harcamalıydı, cihazın içine sığmalıydı, ucuz üretilebilmeliydi ve milyonlarca telefonda çalışabilmeliydi. Bu yüzden CMOS görüntü sensörlerinin yaygınlaşması telefon dünyası için devasa bir kırılma oldu. Çünkü bu teknoloji kameraya özel bir donanım olmaktan çıkarıp gündelik hayatın içine sığdırdı. Artık görüntü almak için profesyonel bir makineye ihtiyaç yoktu. Herkesin cebinde küçük bir kamera vardı ve bu kamera sadece anı kaydetmekle kalmayacaktı. Türkiye'de bunu çok net görüyoruz. Telefon kamerası bizim için sadece selfie aracı değil, gündelik hayatın kanıt ve işlem aracına dönüştü. E-Devlet için belge fotoğrafı çekiyoruz, kargodan hasarlı ürün gelirse kayıt alıyoruz, dolandırıcılık şüphesinde ekran görüntüsü saklıyoruz, QR menü okutuyoruz, ikinci el ürün satarken fotoğraf çekiyoruz, görüntülü görüşme yapıyoruz ve bazen haberleri bile önce bir vatandaşın telefon kamerasından öğreniyoruz. Yani kamera artık sadece anı kaydeden bir teknoloji değil, güven, işlem, ispat ve iletişim aracıdır. Ama teknoloji hayatın her alanına bu kadar derinden girdiğinde sadece işimizi kolaylaştırmaz. Yeni alışkanlıklar, yeni beklentiler ve yeni riskler de üretir. Kamera bize kanıt üretme gücü verdi. Ama aynı zamanda sahte kanıt, bağlamından koparılmış görüntü, mahremiyet ihlali ve biyometrik veri gibi yeni sorunların da kapısını açtı. Kamera cebe indiğinde sadece hayatımız kolaylaşmadı. Herkesin her an kaydedilebilir olduğu yeni bir düzen de başladı. Ve asıl soru burada ortaya çıktı. Herkesin cebinde kamera olması bizi gerçekten daha mı güvenli yaptı, yoksa birbirimize karşı daha savunmasız mı bıraktı? İnsanlık uzun süre gözümle gördüm cümlesine güvendi. Bir şey gördüyseniz artık ona inanmak için yeterli sebebiniz var gibi düşünülürdü. Sonra fotoğraf geldi. Ardından video geldi ve görüntü en güçlü kanıtlardan birine dönüştü. Telefon kamerası bu gücü herkesin cebine koydu. Bugün bir olay olduğunda insanlar önce kamerayı açıyor. Çünkü görüntü varsa sanki gerçekle tartışmasız hale geliyor. Ama işin tehlikeli kısmı tam da burada başlıyor. Kamera gerçeği gösterebilir ama gerçeğin tamamını göstermek zorunda değildir. Bir olayın sadece son 10 saniyesi paylaşılabilir. Öncesi kesilebilir, sesi kapatılabilir, başka bir bağlama yerleştirilebilir. Türkiye'de sosyal medyada bunu sık sık görüyoruz. Kısa bir video yayılıyor, insanlar birkaç saniye içinde taraf seçiyor, hüküm veriyor, bazen olayın tamamını hiç bilmeden bir insanı ya da kurumu hedef haline getirebiliyor. Sonra başka görüntüler çıkıyor, olayın öncesi anlaşılıyor, ilk anlatının eksik olduğu ortaya çıkıyor. Ama o sırada ilk yargı çoktan verilmiş oluyor. Görüntü çağında gerçek bazen en doğru bilgiye değil, en hızlı yayılan videoya yeniliyor. Daha karanlık tarafı ise artık görüntünün sadece kırpılmaması, üretilebilmesi. Yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflar, yüz değiştirme teknolojileri, sahte videolar ve hiç yaşanmamış sahneleri yaşanmış gibi gösteren sistemler görüntüye olan güvenimizi temelinden sarsıyor. Eskiden görüntü yalanı yakalamak için kullanılırdı. Şimdi bazen yalan görüntünün kendisiyle kuruluyor. Üstelik kamera artık sadece bizi kaydetmiyor. Yüzümüzü tanıyor, kimliğimizi doğruluyor, sınıflandırıyor ve biyometrik verimizi dijital sistemlerin parçası haline getiriyor. Yani uzayı görmek için geliştirilen sensör bugün bizi birbirimize gösteren teknolojiye dönüştü. Ama bizi birbirimize gösteren her teknoloji aynı zamanda bizi birbirimize karşı savunmasız da bırakabilir. Sorun kameranın varlığı değil, kameranın sunduğu gücü nasıl kullandığımız. Bir görüntüyü paylaşmadan önce bağlamını sorguluyor muyuz? Bir videoya hüküm vermeden önce öncesini ve sonrasını düşünüyor muyuz? Birini kaydederken onun mahremiyetini hesaba katıyor muyuz? Teknoloji geliştikçe kamera küçüldü, görüntü çoğaldı, kayıt almak kolaylaştı. Ama asıl soru hala aynı yerde duruyor. Bu kadar çok görüntüye rağmen gerçekten daha iyi görüyor muyuz? NASA'nın çözmeye çalıştığı problem basitti ama büyüktü. Uzayı nasıl daha iyi görürüz? Bunun için kameralar küçüldü, sensörler gelişti, görüntüleme sistemleri daha verimli hale geldi ve bir zamanlar sadece bilim insanlarının
insanlığının uğraştığı bu problem yıllar içinde hepimizin cebine girdi. Bugün telefon kamerası sayesinde birçok işlem yapabiliyoruz. Ama insanlık teknolojik bir icadın sahip olduğu potansiyeli o teknolojinin ilk zamanlarında yeterince anlamlandıramayabilir. Tıpkı kredi kartlarının içindeki teknolojinin de aslında casusluk için kullanılan bir dinleme cihazından gelmesi gibi. Kredi kartınızın sahip olduğu bu teknolojiyi anlattığım video şu anda ekranda. Cebimizdeki kameraları daha iyi anladık. Sıra kartlarda.